Dünyamızda yeryüzündeki kişi sayısı kadar kişilik bulunmaktadır. Her birey çok sayıda özellikten oluşan özgün kişilerdir ve hep birlikte bir bütün oluşturur. Özgün özellik denildiğinde akla ilk olarak parmak izleri gelir. Fakat her ne kadar insanlar birçok yönden benzese de hiçbirinin özellikleri birbiriyle aynı değildir. İnsanlar dış görünüşleri, örneğin saç rengi, boyu, göz rengi ve davranışlarıyla da birbirinden ayrılır ve biriciktir. Şu ana kadar her birimizin başından çok farklı olaylar geçmiştir. Fakat hayat öykümüzü anlatmamız istendiğinde yaşadığımız her olayı anlatamayız. Bizler için önemli olan, bizi etkileyen, unutamadığımız olaylardan bahsederiz. Annemize anlatırken de farkında olarak veya olmayarak yapmaktan hoşlandığımız, yapmayı denediğimiz aktivitelerin üzerinde dururuz. Yapmayı istekli olduğumuz aktiviteler bizim ilgi alanlarımızı, yapabilme yetisine sahip olduğumuz aktiviteler ise yeteneklerimizi oluşturur. Örneğin kimilerimiz resim çizmekten, kimilerimiz satranç oynamaktan, kimilerimiz dans etmekten keyif alır. Herkes birbirinden farklı olduğu için her birimizin farklı ilgi alanları, yetenekleri ve ihtiyaçları vardır. Kendi ihtiyaçlarımızı, ilgi alanlarımızı ve yeteneklerimizi keşfetmek bizler için yol göstericidir. Bir yolculuk yaptığınızı hayal edin. Nasıl ki bir yerden başka bir yere giderken oraya nasıl gidebileceğimizi, giderken nerelerden geçeceğimizi öğrenmek için haritalara bakıyorsak, ileride neler yapmak istediğimizi, örneğin büyüyünce ne olmak istediğimizi görmek için de ihtiyaçlarımızı, ilgi alanlarımızı ve yeteneklerimizi tanımamız gerekir. İhtiyaçlarımızı, ilgi alanlarımızı ve yeteneklerimizi kendimize bazı sorular sorarak keşfedebiliriz. Örneğin, hayatımda hiç olmasaydı beni en çok ne zor durumda bırakırdı? Neyi hayatımda yokken hayal edemiyorum? Hangi aktiviteleri yaparken kendimi mutlu hissediyorum? Bu aktiviteleri yaparken yanımda kimlerin olması hoşuma gidiyor? Keşke şunu yapsam dediğim neler var? Hangi aktiviteleri yaparken çevremdekilerden övgü alıyorum? Kimi zaman ihtiyaçlarımızın, ilgi alanlarımızın ve yeteneklerimizin neler olduğunu bulmaya çalışırken zorlanabiliriz. Bu durumda çevremizdeki insanlardan bize yardımcı olmalarını isteyebiliriz. Örneğin arkadaşlarımıza bizim hangi aktiviteleri yapmakta yetenekli olduğumuzu düşündüklerini sorabiliriz. Bunun dışında okulumuzdaki veya mahallemizdeki sosyal kulüplere katılarak ve farklı aktiviteler deneyerek ilgi alanlarımızı keşfedebiliriz. Ayrıca yaparken keyif aldığımız aktivitelerle ilgili kurslara katılarak bu aktivitelerle ilgili yeteneklerimizi geliştirebiliriz. Önemli olan meraklı olmamız ve denemekten korkmamamızdır. Birbirimizle ortak olarak sahip olduğumuz belki de tek özellik hepimizin benzersiz olmasıdır. Bununla birlikte her birimiz sevilmeye, değerli hissetmeye ve mutlu olmaya ihtiyaç duyarız. Her insan değerlidir. Farklılıklarımız birbirimize yardımcı olmamızı sağlar. Bize ilham verir. Hiçbir insan farklı olduğu için ayrışma ve baskıya maruz kalamaz. Hiçbir insan farklı olduğu için ayrışma ve baskıya maruz kalamaz. Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, hak ve özgürlüklere sahiptir. Bu haklar ve özgürlükler insan hakları evrensel bildirgesiyle belirlenmiştir ve bu bildirgeyle korunur. Farklılıklara sahip olmak insanların evrensel bir hakkıdır. Bu nedenle bizimle aynı şekilde düşünmeyen, aynı alanlara ilgi duymayan, bizim duygu ve düşüncelerimizi kabul etmeyen insanlara karşı hoşgörülü olmalı ve saygı göstermeliyiz. İnsanların düşüncelerini bizimle rahatça paylaşması için onları dikkatlice dinlemeli, onlara soru sormalı ve kendilerini anlatmaları için alan yaratmalıyız. Bu şekilde birbirimizi anlayabiliriz ve birbirimize saygı ve hoşgörüyle yaklaşmamız kolaylaşır. İnsanlar düşünceleri, ilgi alanları ve ihtiyaçları bakımından birbirinden ayrıldığı gibi fiziksel özellikleriyle de birbirlerinden ayrılır. Örneğin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle veya doğuştan bazı hareketleri, duyuları veya işlevleri kısıtlı, yani engelli kişiler birçoklarından farklıdır. Engelli bir birey olmak bir eksiklik değildir, bir farklılıktır. Bedensel veya zihinsel bir engeli olan bir insan, aynı engeli bulunmayan birinin önünde ya da gerisinde değildir. Engelli bireylere, engelsiz bireylere davrandığımızdan farklı davranmamalı, onları bizden farklı ihtiyaçları, ilgileri ve yetenekleri olan insanlar olarak görmeliyiz. Engelli ya da engelsiz, çevremizdeki insanlarla empati kurmalı, farklılıklarına saygı göstermeli ve onlara karşı hoşgörülü olmalıyız.